Beni dünyanın her bir yerinden izleyen vatanımın güzel ve değerli insanlarını saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Selamün aleyküm değerli dostlarım. Mart ayına girdik ve Avrupa'da öyle değişiklikler yürürlüğe girdi ki Almanya'da yaşayanı da etkiliyor, Fransa'da yaşayanı da. Vergiler, aile yardımları, kredi notu sistemi, yeni plakalar hatta teslimat paketlerine kadar birçok alanda değişiklik var. Bu videoda Mart 2026 itibarıyla Avrupa'da yürürlüğe giren tüm yenilikleri en anlaşılır haliyle tek tek anlatıyorum. Dostlarım, özellikle Almanya ve Fransa'da yaşayan Türkler için çok önemli bilgiler içeriyor. O yüzden videoyu sonuna kadar izlemenizi tavsiye ederim. Almanya'da Mart 2026'da değişiklikleri. Emekliden ve çalışanlardan daha fazla sağlık primi kesilecek. Almanya'da bu ayın en kritik konusu sağlık sigortası primleri. 1 Mart itibarıyla birçok Krankenkasse yani sağlık kasası ek prim oranlarını arttırdı. Federal Sağlık Bakanlığı ortalama ek prim oranını %2,5'tan %2,9'a çıkardı. Bazı kasalarda bu oran %4,3'e kadar yükseldi. Peki bu ne demek? Maaşınız değişmese bile net elinize geçen tutar azalacak. Örneğin 1000 euro maaş alan bir emekli yaklaşık 5 euro daha az alacak. 1500 euro maaş alan biri yaklaşık 7 euro 50 sent daha az alacak. 2000 euro alan bir çalışan veya emekli yaklaşık 10 euro daha az alacak. Açık konuşmak gerekirse bu durum vatandaş tarafından gizli kesinti olarak görülüyor. Şufa'da yeni kredi notu sistemi devrede. Mart ayında Almanya'da devreye giren ikinci büyük değişiklik Schufa kredi notu. Eskiden karma karışık bir hesaplama sistemi vardı. Artık herkesin kredi puanı 100 ile 999 arasında tek bir puan olarak gösterilecek. Bu hem daha basit hem de başvuru yapan biri için daha anlaşılır. Ama düşük kredi notu daha net görüleceği için kredi başvurularında bankalar çok daha hızlı karar verecek. Scooter ve mopedler için yeni plaka zorunluluğu. Almanya'da bu ay moped ve e-scooter sahipleri için kritik bir değişiklik var. 1 Mart'tan itibaren geçen yılın yeşil plakaları geçersiz oldu. Yerine siyah plaka uygulaması başladı. Eski plakayla trafiğe çıkılırsa araç sigortasız sayılıyor. Para cezası hatta 1 yıla kadar hapis riski var. Küçük bir detay gibi duruyor ama Almanya'da milyonlarca scooter ve moped var. Bu yüzden çok önemli değerli dostlarım. Gelelim Fransa'ya. Fransa'da Mart 2026 değişiklikleri 150 euro altı küçük paketlere yeni vergi. Bu galiba en çok bizi ilgilendiriyor. Fransa'da Mart ayının en çok konuşulan değişikliği AB dışından gelen 150 euro altındaki küçük paketler artık vergilendiriliyor. Vergi miktarı sabit, paket başına 2 euro. Yani Türkiye'den, İngiltere'den veya Çin'den verilen ufak siparişlerde teslimatta artık 2 euro ek ücret çıkacak. Bu vergi 2026'nın sonuna kadar geçici görünüyor ama devam etme ihtimali oldukça yüksek ve bana sorarsanız değerli dostlarım devam edecek ve hatta bu 2 euroyu da yukarı doğru sınırsız tabii ki. Aile yardımlarında yaş sınırı değişti. Bu da bizi çok ilgilendiriyor. Bazı aileler bunu maddi olarak fark edeceklerine inanıyorum. Fransa'da aile yardımı alanlar için Mart ayında çok önemli bir değişiklik yürürlüğe girdi. Eskiden ikinci çocuk 14 yaşına geldiğinde aile yardımı artıyordu. Artık bu artış 18 yaşından itibaren geçerli olacak. Bu 14 ile 17 yaş arası çocuğu olan aileler için 4 yıllık bir gelir kaybı demek. Devlet bu değişiklikle yılda yaklaşık 200 milyon euro tasarruf etmeyi planlıyor. Fatura ve resmi ücretlerde artışlar. Fransa'da Mart ayında birkaç alanda fiyat artışı var. Tütün ürünlerine zam, sigara ve tütün mamullerine 20 ila 70 sent arası yükseliş var. Doğalgaz fiyatları Mart ayı referans fiyatı yaklaşık %4 arttı. Araç ruhsatı ücretleri ortalama
%2,4 zamlandı. Yani Fransa'da Mart ayı hem aileler hem araç sahipleri hem de tüketici için maliyetlerin arttığı bir ay oldu. Avrupa genelindeki Mart etkileri. Burada tek bir ülkeye değil, Avrupa genelindeki Mart etkilerine bakıyoruz. Enflasyon ve enerji fiyatlarında yeniden kıpırdanma. Değerli izleyiciler, burada hemen aceleden dile getirmek istiyorum. Biliyorsunuz dün Amerika İran'a saldırdı. Enerji fiyatları daha da fazla yukarı doğru gidebilir diye düşünüyorum ben. Sizlerin düşüncelerinizi de tabii ki yorumlarda bekliyorum. Sizler ne diyorsunuz? Amerika'nın saldırması belki bir düşündüğünüz vardır ve ne olacak? Petrol ne yapacak? Gaz fiyatları ne yapacak? Sizler ne düşünüyorsunuz? Çok merak ediyorum ve takipçilerimiz de merak ediyordur. Yorumlar açık. Lütfen yorumlarınızı bekliyorum. Avrupa Merkez Bankası verilerine göre Mart 2026'ya giren birçok ülkede enerji fiyatları yeniden yukarı yönlü hareket etmeye başladı. Özellikle Almanya, Hollanda, Belçika bölgesinde doğal gaz fiyatlarında %3 ile %5 arası artış beklentisi var. Biraz evvel dile getirdiğim gibi dünkü olaylardan sonra bakalım ne olacak, ben de çok merak ediyorum. Fransa'nın başlattığı küçük paket vergisi, AB'nin uzun süredir planladığı geniş bir reformun parçası. Mart ayında Brüksel'den gelen açıklamalara göre AB genelinde dijital siparişlere yeni bir vergi modeli hazırlanıyor. Yani bugün 2 euro olan sistem birkaç yıl içinde tüm AB'ye yayılabilir. Bence değerli izleyiciler, dostlarım, yayılacağına inanıyorum ve bu 2 euro biraz evvel dile getirdiğim gibi yukarı doğru sınırsız yükselebilir. Mart ayında belediye vergileri ve yerel ücretlerde düzenlemeler. Avrupa ülkelerinde Mart genellikle yerel vergilerin güncellendiği bir ay. Bu yılda birçok ülkede çöp toplama vergileri, park ücretleri, yerel hizmet ücretleri Mart itibarıyla güncellenmeye başladı. Dostlarım, özetle 2026 Avrupa'da hem ekonomik hem idari anlamda birçok yeniliğin devreye girdiği bir ay oldu. Almanya'da net maaşları etkileyen sağlık primi artışı, kredi notu sisteminin tamamen değişmesi, Fransa'da küçük paket vergisi, aile yardımı düzenlemeleri, zamlar, bilhassa bu aile yardımı düzenlemeleri değişti. Ben ona üzülüyorum. En çok ona üzülüyorum. Tabii bütün kötü haberlere üzülüyoruz ve Avrupa genelinde artan maliyetler. Bu değişiklikler Avrupa'da yaşayan milyonlarca Türk'ü doğrudan etkiliyor. O yüzden değerli dostlarım, takipte kalın. Her yeni gelişmeyi sizlerle paylaşmaya ben devam edeceğim. Sağlıcakla kalın, benimle kalın, hoşça kalın. Murat.